Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Açık havada bir aktivite deyince akla gelen ilk şey nedir? Tabii ki piknik. Mangallı piknikler, çaylı piknikler, kısırlı börekli piknikler. Her türlü pikniğe ben varım. Ancak bugün öyle bir menü yaptım ki sizlere gerçekten bayılacaksınız. İnanılmaz taktikler vereceğim. Herhangi bir yaz sofrasında da yerini alabilecek tarifler olacak ve hepsi birbirinden pratik. Hadi başlayalım. Tabii ki piknik deyince akla gelen klasik tarifler vardır. Ne vardır? Börek vardır, kısır vardır, dolma vardır, kek vardır. Bunlar olur. Bizde de bunlara benzer şeyler olacak. Ancak bizimkiler tabii ki birazcık benim dokunuşlarımla farklılık olacak. Öncesinde tatlımızı yapalım, fırına atalım. Kek yapıyoruz. Nasıl bir kek yapıyoruz? Normal kek yapıyoruz. Kakaolu kek. Ama sosu özel. Yumurta, şeker çırpılsın. Gördüğünüz gibi şu kabarmaya görene kadar her zaman keklerde yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Öyle 5 dakika karıştırdım kenara koydum yok. Önce sıvı yağ, azar azar, sonra süt. Ve burası tamam, şimdi tabii kurular eleyerek. Unumuzu alalım. Ben kakaolu bir kek yapıyorum ama sizler vanilyalı kek, limonlu kek, cevizli kek, havuçlu kek, neli istiyorsanız o keki yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir kek, kabartma tozu ve vanilin. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Her zaman söylediğim gibi keklerde biraz topak kalabilir. Dert etmeyin. Sonsuza kadar karıştırıp durmayın. Harcımız muazzam. Sadece yağlanmış bir fırın kabı. Klasik 180 derece fanlı fırına bırakıyoruz. 30, 40, 45 dakika bir ara pişer. Kek dediğim böyle bir şey. Fırına göre değişir. İlk 30 dakika açmayın da sonra halledersiniz. 13-27. Yani 14'e kadar bakmasak olur. Hem kekin sosu olacak hem de içeceğimizin çok güzel böyle bir temeli olacak. Yani güzel bir şerbet, şurup hazırlayacağız. Aslında bir püre hazırlayacağız. Ben Angelikeri'yi kullanacağım. Vişne olur, kiraz olur, kayısı olur, şeftali olur. Hepsi olur. Karışık olur. Ne kadar varsa elinizde. Yaklaşık 1 kilo kadar kullanacağımı da söylesem yarım kilo varsa yarım kiloyla hazırlarsınız. Kafanız mı karıştı? Bu tariflerin arasında ben kayboldum mu diyorsunuz? Çok basit. Yemek.com'un yenilenmiş uygulamasını indiriyorsunuz. Her bir tarif tek tek orada zaten açıklamada olarak var. Genelde 4 kişilik veririm tariflerimi. Siz oradan çoğaltabilirsiniz. Daha ne olsun. Yenilediniz mi? Yenilemediniz. Hemen yenileyin. İndirdiniz mi? İndirmediniz. Hemen indirin. Reklamlar kuşağı bitmiştir. Doğruyoruz. Püre yapacağımız için birazcık ufak doğrayabilirsiniz. Sirkesi olur mu bunun? Sirkesi olur. Şeftalinin sirkesi oluyor. Çileğin sirkesi oluyor da. Neden? Angelik sirkesi olmasın? Tabii ki olur. Ancak bir değerlendirme sirkesi gibi olmaz. Çünkü neredeyse tamamını yiyoruz. Meyveler tamam. Şimdi buna tabii ki şeker ekleyeceğiz. Şekeri neye göre ekliyoruz? Soru işareti. Tabii ki bir ölçü veriyorum arkadaşlar sizlere. Ancak meyveli soslarda, meyveli tatlılarda şeker her zaman için değişkendir. Aklınızda böyle bulunsun. Yapacağınız tek iş var. Bir parça meyve alıyorsunuz. Dipten güzel bir ekşilik geldi. Yani şekeri fazla olacak. Yaklaşık 2 kürek, 1 su bardağı kadar toz şeker. Daha reçelimsi olsun isterseniz meyve ölçüsü kadar şeker. Altını yüksek açıyoruz en başta. Yumuşamaya başladıktan sonra altını kısarız. Hemen burada arpa şehriyesini haşlayacağım. Burada da biberlerin hafif dışını közleyeceğim ama çok öldürmeyeceğim. Su kaynarken biberleri koyalım, közlensinler. Tam zamanı, böyle minnak biber. Tek atımlık. Böylelikle ne oldu? Güzel hem şekillenmiş oldu, farklı bir lezzet yakalamış olduk, farklı bir görsellik yakalamış olduk. Ortamlardaki alkışları aldık. Ben daha ne yapayım size? Tarifini alabilir miyim dedikleri anda ne yapıyorsunuz? Tarifi hemen bir zahmet orada krediyi bana veriyorsunuz. Ferhat Şef'ten almıştık, hemen Yemek.com'a yönlendiriyorsunuz. Evet, meyvelerden de şıkırtılar gelmeye başladı. Bugün aslında süreyle ilgili bir şey yapmıyorum. Yani böyle bir koşturmamız süreyle ilgili bir şey yok ama pratik olsun istiyorum sizin için. Yani pikniğe gideceksiniz diye ortalığı ayak kaldırmaya da gerek yok. 25 geçe başladık. Şu anda 37-12 dakika oldu. Kek neredeyse şu anda arşa ulaşmış vaziyette, kabarıyor içeride. Sosumuz burada pişiyor. Biberler közleniyor. Herhalde 1-1,5 saatte buraları toparlarız. A few minutes later. Hala buradayız. 3,5 saat sonra. Saati geri alın. Evet. Angelik'in de rengi başka bir şeyde yok. Gördüğünüz gibi biberlerin sadece böyle bir dış kabuklarını yakıyorum. O kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Biberler birazcık diri kalacaklar. Her köşesi tamamen siyah olan biberleri şöyle bir kaba alabilirsiniz. Tuzumuzu atıyoruz. Ve arpa şehriye. Biberler de neredeyse tamam.
Sosun da altını kısıyorum bir yandan. Gözüm her yere bakıyor arkadaşlar. Burada sadece eriklerin yumuşamasını bekliyoruz. Altını iyice kıstık. Suları çıkmaya başladı. Evet, biberlerin altını kapattık. Üstlerini de şöyle kapattık. Onlar burada, bunlar burada pişiyor. Şimdi salatanın içini hazırlayalım. Salatanın içini hazırlayalım bu tarafta. Efendim, salatanın içini bu tarafta hazırlayalım. Ton balıklı mayonezli salata herkes sever. Ben bunu arpa şehriye ekliyorum. Ve sevdiğim yeşillikler vesaire. Olmazsa olmazım kornişon turşu. Bol doğramalı dakikalara hoş geldiniz. Bir tane közlenmiş biber. Çiğ de olur. Yine doğruyoruz. Ne yapayım, doğramada ne yapayım? Burada mı kalkayım? Ömer şu an şey oluyor. Abi doğruyorsan tamam ya, onu bize söylemesen de olur diyor. Ömer doğruyoruz yani, yapacak bir şey yok. İzninle taze soğan da doğrayacağım. Abi değişik. Geçen seferki gibi ileride geride mi yapayım? O bir seferlik mi zannettin? Yapabiliyorum onu ya ben normalde. Sektöre ben kafası karışık restoranlarda başladım. Uzak Doğu, Amerika. Her model şefle tanışmışlığım var. Müsaadenizle şu anda bende fobi oluştu. Ömer bana bakış atıyor. Ya doğra, tamam sen doğra diyor. Evet, burası zaten kendi başına muazzam bir görsel. Doğradığımız malzemeleri geniş bir kaseye alabiliriz. Ton balıklarımızı ekleyelim. Ton balığın kankası mısır, mayonez. Mayonezsiz bir ton balık salata düşünemiyorum. Öyle yoğurtla olmaz bu iş. Hadi bakalım, yoğurtçuları da karşımıza aldık. Tamam ya, daha sağlıklı versiyonunu istiyorsanız yoğurtla yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. O kadar da her şeye karşı değilim. Arada bunlara da bakalım. Biraz karabiber. Çok az zeytinyağı ekliyorum. Mayonez olduğu için çok abartmaya gerek yok. Buranın tek bir eksiği kaldı. Arpa şehriyeler. Bitti gitti. Sıcağı sıcağına şehriyeleri buraya atalım. Ancak aklımızda ne var? Kek var. Bunlar dursun şurada. Kek kontrol. Öf. Temiz. O da bizi burada beklesin. Hafiften dinlensin. Bunu hafiften ıslatırız. Salatayı bir karıştıralım. Tabii bunları sadece piknik olarak düşünmek zorunda değilsiniz. Tam yazlık tarifler. Önden böyle bir şey yedin. Bir zeytinyağlı, bir karpuz, bir peynir, sıcak ekmek. Yine kaloriyi arttıracak bir küçük köfte. Doymuyormuş. Acıkmışım ben galiba bunu. Gel şimdi bunun tadına bakma. Gel de bakma. Abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz. Buyurun. Bak Mete böyle çekilir kaşık alışıyor. Alayım. Ha şöyle. Çok iyi. Bizde boş yok. Buyurun. Evet, bu kenarda bekleyebilir. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi kekle bir ilgilenelim. Kekle nasıl ilgileneceğiz? Bu kek bu haliyle şahane. Ama biraz çıvıklarsınız. Öyle şerbetli, havalı soslara gerek yok. Çünkü bunun zaten havalı bir üzerinde erikli sosu olacak. Ama yine de böyle bir nemlilik katsın istiyorsanız sadece sütle ıslatmanız kafi. Onu da nasıl ıslatacaksınız biliyor musunuz? Şık diye dökmeyin. Alın kaşığı. Özellikle kenarlara. Ama ortadan başlayın. Şöyle bakın. Hoppa. Çekti var. Bir su bardağının hepsini çekiyormuş arkadaşlar. Tatlı tatlı ıslatın ama bir su bardağı. Sen de kenarda bekle şurada. Şimdi ne yapalım? Biberleri soyup artık salatamıza dolduralım. Onu da kaldıralım. Soyarken ben böyle parmak uçlarımı hafiften ıslatıyorum. Biberleri patlatmamaya özen gösterin burada. Hafiften de kabuklu kalırsa canınız sağ olsun. Çok nazik olduğu için şöyle kibar bir şekilde bıçağın ucuyla üstüne alabilirsiniz. Çekirdeklerinden alın olabildiğince. Ve bunu ne yapıyoruz? Bu salatayla dolduruyoruz. Evet, dolmamızı hallettik. Şimdi servisini halledelim. Hafiften parlatalım. Bunlar olmasa da olur. Ama şöyle hafiften üstlerine birazcık dereotu atabilirsiniz. Bu da tamam. Hop, kekin yanına gitsin. Bakınız burada ne kaldı? Salata kaldı. Şimdi böyle piknikten eve gelirsiniz çocuklar. Anne acıktım derler. Hop. Oğlum sabahki salatanın devamı var evde. Çığlıklar. Aman yarabbi ton balık salata mı diye çıldırırlar. At dolaba durur bir gün. Sos. Hemen bunu şimdi blenderdan geçiriyoruz. Nerede? Kavanoza alıyoruz. Onu da yanımıza alıyoruz. Yaklaş yaklaş, sen yaklaş. Yaklaş ya, sıcak. Daha uzağa gidebilirsin Ömer. Stüdyonun bittiği yerler oralar değil. Üşendim, bunu derinlik havada alabilirdim. Siz yapın, öyle yapın. Üstünüzü başınızı kirletmeyin. Öf be, renge bakar mısın? Bitti gitti. Kıvama bak. Üf. Mükemmel. Alalım kavanoza. Evet, sen de bizimle geliyorsun. Evet, ufak ufak piknik menüsü hazırlanıyor. Lahmacun sever misiniz? Piknikte lahmacun sever misiniz? Seversiniz ancak biraz zor olur. Peki, lahmacun sandviç yapsak ona ne dersiniz?
Lahmacun sebzelerini doğrayalım. Rendelenmiş domates. Oo. Domatesi de rendeliyorum. Şimdi tabii ki bu böyle bir çiğ lahmacun harcı gibi bir lezzet değil. Aslında birazcık daha böyle Amerikalıların sloppy joe'su vardır. Ancak içerisindeki bu malzemeler bizdeki lahmacunla birebir örtüştüğü için ben buna lahmacun sandviç diyorum. Başkası ne der bilmiyorum. Benim için öyle. Ve aslında burada tabii yapmış olduğumuz şey hem birazcık bereketlendirmek bir şey. Yani çok az kıymamız var. Burada 150 gram kadar kıymam var. Bolca sebze var. Sebzeleri de tavaya alabiliriz. Burada pişirme sırasına ihtiyacımız yok. Sebzelerin birazcık yumuşaması kafi. Biraz tuz atalım, biraz karabiber. Yalnız harcımız şahane koktu. Bu arada bu tariflerdeki malzemelerden herhangi bir tanesi eksikse yapacağınız şey belli. Yemek Sepeti Market'ten hemen ekrandaki kuponu kullanarak indirimli olarak sipariş verebilirsiniz ve tazeleyebilirsiniz. Hadi gene iyisiniz. İndirimler, indirimler. Çok az ev yapımı biber salçası, yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığından bile az. Ve ondan daha az domates salçası. Çünkü neden? Rendelenmiş domates de kullanacağım. Dilediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Ben çok baharatlı yapmayacağım. Sadece tuz, karabiber kullandım. Sen lahmacunu ne seversin Ömer? Limon, domates. Yok, lahmacun harcının içerisine yerken böyle mesela kuyruk yağlı, koyun şeyli mi seviyorsun? Sarımsaklı mı, soğanlı mı? Bilmiyorum ki. Bol sebzeli, az kıymalı. Bol kıymalı, kellik olmayacak kafam gibi. Yok. Hep dolu olacak. Şimdi o kellikler şeyden kaynaklı. Yani ustanın koyarken o boşluk kalmış olabilir. Bazen de kıyma fazla olur, aslında iyiymiş gibi gözüküyor ama o zaman daha çok Konyalı etli ekmeğe dönüyor. Eyvah, yine yanlış bir şey söylemedim inşallah. Böyle yöresel bir şey söylediğim anda geriliyorum. Konyalılar geldi. Konyalılar. Şimdi öyle demek istemedim. Ya tamam efendim. Yani öyle şey yapalım. Ya tamam ya, neyse ne. Rendelenmiş domatesimizi de ekliyoruz. Çok cıvık yapmamak çok önemli burada. İyice bütün suyu çektireceğiz. Ekmeğimizi ıslatsın istemeyiz. Ömer Hocam bu sana yeter mi? Yani yeter sanki. Yani ben bunu 4 kişilik hayal ettim ama sen bunu tek başına yiyecekmişsin gibi düşündüm. Şimdi bagetimizi ortadan ikiye keselim. Tabii ki sandviçlerde ekmeğin içine alıyoruz. Ekmek içlerini ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Bizim dolaplarımız hep ekmek kırıntısı dolu arkadaşlar. Bilin bakalım nelerle. İşte bunlarla yapıyoruz. Burada birkaç püf noktası var. Bu harcı doğrudan koyarsanız hafiften nemlenme yapabilir. Sonra ekmek kırılır falan. Ne yapıyoruz? Bariyer yapıyoruz. Taban bariyerini rokadan yapıyorum. Tuzunu, yağını, limonunu koyacaksınız. Sandviçteki otları böyle kendi haline böyle bırakıyorlar. Ondan sonra ısırıyorsun. Boş bir tat. Neden? Lezzetlendirilmemiş. Domates ister misiniz Ömer Bey? Evet lütfen. Domatesli de olsun. Sizinkine domates de atalım falan. Sizinki değil, artık bütün şeye siz karar verdiniz. Sandviç o. Tuzumuzu atıyoruz. Hafiften limonumuzu sıkıyoruz. Zeytinyağımızı da şöyle tek çizgi. Üst katmanı da çıtır çıtır maydanozla halledelim. Akıllarda tek soru var. Kıyma ne zaman gelecek? Sadece sebzeli de olur yani, böyle sebze kavurmalı, köz sebzeli, illa kıymalı lahmacun olacak diye bir şey yok. Ne yapsak, böyle size çılgın sandviçler yapsam izler misiniz? Yorumlara yazın. Baharat seviyor musunuz hocam lahmacununuzda? Düşünüyorum. Ben hiç baharat atmam lahmacun. Tamam, ben de atmıyorum ama bir tık hafiften o geriden o tat gelsin diye şuraya bir isot atacağım. Bir heyecanlandım ben. Ben şuna bir yükseldim. Yemek.com'un lahmacun sandviçi. Bu kadarı kafi. Ne oldu? Burada 3 kaşık kıyma arttı. Ne yapıyoruz? Hemen dolaba atıyoruz. Niye? Piknikten geldi çocuklar. Anne açım dedi. Taktiği biliyorsunuz. Koyun ekmek arasına. Çeyrek ekmek arası çıkar. Hop. Evet, sandviç de hazır. Eda ne olsun? Şöyle 2 yağlı kağıt arasına alabilirsiniz. Hafiften bastırın. Sıkıca sarın. Siz de gitmeye hazırsınız. Şimdi sıradaki tarifimiz normalde yapması epey meşakkatli. Ama ben pratik yöntemini göstereceğim. Bulgurlar birazcık daha şişsinler diye domatesini fazla kullanacağım. Kabukları soyulmuş vaziyette. Buraya biraz fazla da gelebilir. Şimdi kontrollü gidelim. Kuru soğan çok önemli. Sarımsak. Tabii ki tuz. Tabii ki bol karabiber ve taze çekilmiş olacak. Şimdi yağlı köftenin yağı tereyağı olabilir. Ama orijinalinde sade yağ kullanılır. Ve bizim de sade yağımız var. Ben sade yağ kullanacağım. Şöyle doğal biber salçası. Çok koymayın. Az. Çünkü az yapacağım. Domates salçası. Güneşte kurutulmuş. Şunları bir karıştıralım. Evet, bir kıvamına bakalım şimdi. Bulgur eklemeden bir tadına tuzuna bakmakta fayda var.
Bir tık tuzlu. Neden? Çünkü daha bulgur çekecek. Erittiğim sade yağım var. Birazını koyuyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı donuk haliyle erittim. Bunu da tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve bulgur da içeri. Şimdi orijinalinden nesi farklı? Tabii ki bulgurlar bu şekilde karışırken birazcık kırılıyorlar doğal olarak. Birazcık daha cıvıklaşıyorlar. Elde yapınca içine çekiyorlar. O yüzden orijinali gibi olmaz ama bu da pratik hali. Evet, bu kadar karıştırmak yeterli. Şöyle bulgurlar sıvıyla buluştular bakın. Bir 10 dakika dinlendireceğiz. Kıvamını göreceğiz. Şöyle bulgurlar güzelce bu sıvıyı çeksinler. Üzerini kapatıp bekliyoruz 10 dakika. Evet 10 dakika geçti. Gördüğünüz gibi tüm sıvı çekilmiş. Gayet de macun gibi kıvamı var. Evet normale göre daha cıvık bir kıvam var ama ne dedik? Pratik dedik. Amacımız burada lezzeti yakalamak arkadaşlar. Form tabii ki bu şekilde yakalanmaz. Bunu da gayet bilincinde söylüyorum size. Yoğurmak isterseniz bu malzemelerle çok güzel bir yağlı köfte yoğurabilirsiniz. Hatta şöyle elimle göstereyim size. Sıktım. Şekil alıyor. Ancak mukavemeti birazcık zayıf. Peki biz bunu nasıl daha pratik hale getiriyoruz? Şurada çok az daha sade yağım kalmıştı. Yağ lezzeti yukarıda kalsın. Hemen karıştıralım içerisine. İşimizi kolaylaştıracak olan ürünümüz marul. Göbek marul. Konu nereye gidiyor acaba? Kore videosunu izlemiş miydiniz? Son kısımda öyle yeme türleri vardı. Şöyle marula sarıp bir anda atmaca. İşte bazı şeylerden esinleniyoruz. Hemen alıyoruz bir parça marul, bir parça roka, bir parça nane. Yağlı köfte harcımızdan alıyoruz. Bir mini sarıyorsunuz. Hem de muhteşem o kısırdan istediğiniz tat. Ben bu arada kısırı neden pikniklerde tercih etmiyorum? İçerisindeki yeşillikler çünkü bekledikçe salıyorlar. Isındıkça o daha çok kuru bir hale geliyor. Bu asla kurumaz çünkü dışında nemli yapraklar var. Bu da hazır. Haydi pikniğe gidelim. Ve gördüğünüz gibi piknik sofram hazır. Hepsi birbirinden pratik. İçeceğimizi bir hazırlayalım. O kadar uğraştık değil mi? Şöyle erik sosumuzdan. Hemen üzerine soda olur, soğuk su olur. Böyle limonlu gazozlardan olur. Üf. Meyve parçacıklı gazozumuz da hazır. Bu arada çok önemli bir şey var. Nereye pikniğe giderseniz gidin ya da herhangi bir yere zaten çöplerinizi atmanızdan eminim. Ancak camları kesinlikle bırakmıyorsunuz. Çünkü doğada yangına sebep oluyorlar. Camlarınızı toplamayı unutmayın. Diğer çöplerinizi asla bırakmayın. Önce bunun tadına bakalım. Erikli gazoz. Hemen yağlı köfte. Şöyle limonumu da sıkayım. Çocuğum koşturmayın. Özellikle o ev salçasının, domatesin, soğanın tadı muhteşem olmuş. Bir de böyle bekledikçe daha da içine işlemiş. Şahane. Kesinlikle dünyanın en pratik yağlı köftesi. Mutlaka deneyin. Şuradan bir tane biber içerisinde muhteşem ton balıklı salata. Çok iyi. O bütün ton balığının tadı, ekşi kornişonlar, biberler ve közlenmiş biberle kesinlikle muhteşem. Yaz akşamlarının da favorisi olabilir. Hangi sofra isterseniz. Böyle buzdolabında böyle bir şey dursun. Gezerken evin içerisinde her zaman yemeğe varım yani. Ve merakla beklenen lahmacun sandviç. Ekmeğin içerisine yapmış olduğumuz o otlarla bariyer kesinlikle işe yaramış. Ekmeğimiz hala çıtır çıtır ve içerisindeki o kıymalı harç tam bir lahmacun lezzetinde. Lahmacunlu sandviç hepimize hayırlı olsun. Şahane. Ve sıra geldi kekimize. Kavanozunuzdan aldığınız bir kaşık böyle hoppa. Öf. Yani yapıyoruz bu işi demek istemiyorum ama hem sos, kekin şeker dengesi böyle biraz daha hafif, sütü tamamen çekmiş ama böyle cıvık cıvık değil, eriğin ekşiliğiyle beraber muazzam bir piknik sofrası. Bu tariflerin hepsi sizin için arkadaşlar. Mutlaka bir tanesini pikniğe götürün, beğenmeyi. Hala kanala abone değilseniz demek yani bana bile zor geliyor. Bence abonesinizdir. Olmayanlar için söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.